Evet, senelerimizi verdiğimiz dizi You sonunda final sezonuyla yayınlandı. Gereken son bu muydu, zorlama mıydı? Bunları konuşalım. Joe'nun Kate'i minnettarlığıyla diziye başlıyoruz. Kate sayesinde kendi kimliğiyle Joe Goldberg olarak New York'a dönüş yapan Joe, oğlunu da yanına almış. Kate ise babasının imparatorluğunun başında. Kız kardeşi Regan ile bu imparatorluk için mücadele halinde. Ona destek gönül de Kate'in arkasından iş çeviriyor. Kate ve Joe bunu öğreniyor ve Kate, Joe'dan baba öldürmesini istiyor. 3 yıldır kendi benliğini saklamaya çalışan Joe için ise bu iş çocuk oyuncağı. Joe'nun zaten uslu durmayacağını biliyorduk. Bu 3 yıl içinde uslu durması bile şaşırtıcıydı. Ama Lockwood cephesinde tek sorun Bob değildi. Maddie ve Regan'ın da sorundu. Joe bir yandan Lockwood'ları çözmeye çalışırken diğer yandan da kitapçıya geri dönmüştü ve burada Bronte ile tanıştı. Ve tabii ki yeni hedefi Bronte oldu. Bu kızın Joe'ya bilerek yaklaşmış olduğunu ilk tanışmalarını hissettim ama tam emin olamamıştım. Kızın yanlışlıkla kafese girdiği sahnede ise nefesim kesildi. Kuş Joe hiç zorlanmadan kafese girmişti çünkü. Ama bu tabii ki çok kolay olurdu. Bronte'nin Joe'ya bilerek yaklaştığını ise Clayton'ın zorlama bir karakter olduğunu fark ettiğimde anladım. Yani Joe'yu artık tanıyoruz. Hedefi olan kadının hayatını inceler, onu bir şeylerden koruması gerektiğini inanır ve inandırır. Bronte için ise bu Clayton'du ve bu çok göz önündeydi. Bronte ise bu dizide gelmiş geçmiş en salak karakter. Yani Beck'i tanıyormuşsun, o kitabı Beck'in bitirmediğini de biliyorsun ve tek amacın Beck nasıl öldürüldü bunu öğrenmek. Ve hatta gözünün önünde bu yola beraber baş koyduğun arkadaşın Joe öldürüyor ve sen onu koruyorsun. Tamam, Joe manipülatif, inanılmaz şekilde akıl oyunları oynuyor ama Marianne tarafından gözün açıldıktan sonra Joe yanarken onu kurtarmanın ne manası var? Çağır itfaiye ve polis, her şey çözülsün. Bir seri katil ile bilinmezliğe doğru yol alıp ona itiraf ettirmeye çalışmak hangi aklın ürünü hiç anlayamadım gerçekten. Ama her şeye rağmen Bronte'ye saldırması ve aralarında kim sağ çıkacak macerası tüylerimi ürpertti. Neyse ki kazanan Bronte oldu. Kate'in ölmemesine ise sevindim. Yani o da iyi bir karakter değil ama yaptıklarından gerçekten pişmandı ve Henry'yi gerçekten seviyordu. Henry'nin ise Joe'nun canavar olduğunu söylemesi beni aşırı mutlu etti. Çünkü babasının kim olduğunu bilecek ve Kate'in sevgisiyle iyi bir çocuk olacak. Love ve Joe'ya benzemeyecek. Ve Beck. Onu ara ara görmek beni çok mutlu etti. Çünkü ilk sezon o ve onun yaşadıkları ölümü beni çok üzmüştü. Ve onu tanıyan birilerinin Joe'nun sonunu getirmesi fikri aslında çok güzel. Ama işleniş tarzı daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Şöyle bir yorum gördüm. Joe'nun yargılanmasından bile bir sezon çıkabilecekken bunu son 10 dakikada geçiştirmeleri iyi olmamış diye. Kesinlikle katılıyorum. Bu adam düşeceği durumu bile öngörüp koluna anahtar saklamış bir psikopat. Kendini herkesten zeki gören bu adamın mahkemede haşet edildiğini görmek isterdim. Sonunda ise Joe'yu hapiste görüyoruz. Yalnızlığıyla cezalandırmanın kötü olduğunu söylüyor. Ve ona bir sürü hayran mektubu geldiğini anlatıyor bize. Sorunu hala kendinde görmüyor. Belki de sorun sizdedir diyor. Peki Joe bunda haksız mı? İlk sezondan beri nefret ediyorum Joe'dan. Beck'e yaptıklarından beri. Ama sosyal medyada Pam Becher'ı yakışıklı bulanlar, onun sesinden etkilenenler Joe'ya bayılıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Pen'in kendisi böyle mesajları aldığını ve Joe'nun nasıl sevilebilir bulduğunu anlamadığını söylemişti. Sezonu beğenen de var, beğenmeyen de gördüğüm kadarıyla. Öyle ya da böyle dizi tarihinden bir Joe geçti.